Merhaba arkadaşlar, ben Ece. Bugün Harry Potter hakkında konuşacağız. 10 sene kadar önce Harry Potter kitaplarını okumuştum, filmlerini de izlemiştim. Çok sevdiğim bir seriydi. İşte şurası nasıl daha güzel olabilirdi, şurası nasıl böyle olabilirdi vesaire ya da şurası kötü olmuş falan. Böyle bir şey düşünmüyordum doğal olarak daha 10 yaşında olduğum için. Şimdi bu sene karantinayla tekrar başlamış olduğum bir seriye. Bazı şeyleri anlamlandıramadım, hoşuma gitmeyen şeyler oldu kendisiyle ilgili. Özellikle kitaplarla ilgili konuşacağım. Ve bir karakter seçtim. Sevmediğim, belki de linç yiyeceğim bu yüzden. Ama arkadaşlar lütfen linç etmeyin. Bana katılmayabilirsiniz ama saygı çerçevesinde davranırsanız çok sevinirim. Ginny karakteriyle ilgili konuşmak istiyorum. Daha çok gelişim üstüne konuşacağım. Ve sevmediğim noktalardan da bahsedeceğim. Biliyorsunuz gerçek ismi Ginerva da diye olabilir, emin değilim. Ron'un en küçük kardeşi, aynı zamanda tek kız kardeşi. Biliyorsunuz seride sonrasında Harry'nin eşi oluyor. Şimdi karakter gelişimini analiz edeceğiz kitaplara göre. Harry ile ilişkisiyle ilgili, insanlara tavırları, işte nasıl bir noktadan nasıl bir noktaya geldi tarzı şeyler konuşmak istiyorum sizinle. Hadi başlayalım o zaman. İlk kitapta Ginny çok yok. Ginny Ron'dan zaten bir yaş küçük. Bu arada Hermione diyorum. Normalde Hermione diye okunuyor ismi. Dublaj yapan insanlar Hermione diyorlarmış. O yüzden ben de Türkçesinde Hermione olarak bahsedeceğim. Hermione, Harry ve Ron ilk defa başlıyorlar. Ginny bir yaş küçük olduğu için aslında daha okula başlayamıyor. O yüzden Ginny'yi gördüğümüz tek sahne Harry'nin Weasley ailesine rastladığı 9-3 çeyrek peronundan geçmeyi öğrendiği zaman oluyor. Yani Ginny'yi ilk burada görüyoruz. Bir de kitabın sonunda Harry, Ron ve Hermione evlerine dönecekleri zaman Ginny karşılamaya geldiğinde görüyoruz. Ama en çok bilgi almaya başladığımız yıl 2. yıl. Yani aslında Ginny'nin ilk yılı. Sırlar Odası zaten olayları full Ginny'ye bağlanıyor. Aslında ikinci kitapta çok da gereksiz bir yere sahip değil. Önemli bir yere sahip. Fakat sonrasında getirildiği yer beni biraz rahatsız ediyor. Şimdi size kitaptan alıntı okuyacağım. Tam o anda upuzun gecelik giymiş ufak, kızıl saçlı birine mutfakta görünüp küçük, tiz bir çığlık attıktan sonra yeniden dışarı kaçışı herkesin dikkatini dağıttı. Ron yavaş sesle Harry'e "Ginny" dedi, "Kız kardeşim. Bütün yaz senden söz etti." "Evet, imzanı istemesi yakındır Harry," dedi Fred sırıtarak. Şimdi bu neyi temsil ediyor? Ginny'nin Harry'e olan crush'ını, yani saplantısını gördüğümüz an. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü hiçbir zaman Harry'nin kendisinden hoşlanmayacağını düşünüyor ve bu yüzden umutsuz diyelim. Bu umutsuzluktan yararlanarak tabii ki Tom Riddle'ın günlüğü ondan bazı bilgiler alacak. Burada Ginny'nin karakterinin küçük, korumasız bir kız şeklinde yansıtıldığını söyleyebiliriz. Onu hemen size okuyacağım tekrardan. Sırlar Odası'ndan bu da. Küçük Ginny aylardır o günceye yazıyor. Bana bütün endişelerini ve üzüntülerini anlatıyor. Ağabeylerinin onunla nasıl dalga geçtiklerini, okula nasıl elden düşme cübbelerle ve kitaplarla gelmek zorunda kaldığını, nasıl Riddle'ın gözleri parladı, ünlü, iyi kalpli, muhteşem Harry Potter'ın onu asla sevmeyeceğini. Aslında Ginny burada dediğim gibi güçsüz yansıtılmış bir karakter ve aslında Harry'nin kurtardığı, yani prensinin kurtarmasını bekleyen kız gibi yansıtılmış. Teknik olarak bu olayı Ginny'den vermesi muhtemelen J.K. Rowling'in ileride Harry ve Ginny ilişkisine yapacağı gönderme tarzı bir şey. Ama sonrasında enteresan bir şekilde Azkaban Tutsağı ve Ateş Kadehi kitaplarında Ginny neredeyse yok arkadaşlar. Çok küçük yerlerde var. Baloya da mesela örnek veriyorum. İşte Ron Hermione'ye teklif etmiyor. Sonra Neville aslında teklif etmiş ama Hermione reddetmiş. Bununla dalga geçiyor ama teknik olarak reddetmesinin tek sebebi başkasının teklif etmesi. Ginny'ye falan diyorlar işte sen de bari Harry'le falan git diyor. İşte Neville Hermione reddettiği için sonradan bana sordu. Ben de kabul ettim. Başka ne zaman gideceğim ki falan diyor. Ginny'nin olduğu nadir yerlerden biri. Açıkçası J.K. Rowling'in o konuda kuruluşu kötü yaptığını düşünüyorum. Sonuçta Harry'nin ilerideki eşinin hikaye için önemli bir insan olmasını bekliyoruz. Belli olayların içinde olması olabilir. Aslında teknik olarak Ginny'nin olayların dışına tutulduğunu da görüyoruz biz bu kitaplar boyunca. Mesela Sirius Black olaylarında da açıkçası Ateş Kadehi'nde de öyle bir şey vardı. Bir saniye onu okuyacağım. Ron, "Peki hiç haber aldın mı?" diye lafa başladı ama Hermione ona bir bakış atınca sustu. Ginny'nin yanında ondan bahsetmek iyi bir fikir değildi. Üçü de Profesör Dumbledore dışında kimse Sirius'un nasıl kaçtığını bilmiyor, masumiyetine de inanmıyordu. Mesela burada da örnek veriyorum. İşte bu üçlü paylaşıyorlar sadece. Sirius'la ilgili hiç kimsenin haberi olmadığı için Azkaban tutsağından sonra, çünkü kendisinin Peter Pettigrew'u öldürmüş olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda Lord Voldemort'a itaat ettiği düşünülüyor ama aslında bunun gerçeğini biz Azkaban tutsağında öğrendik. Sonrasında Sirius'la ilgili kimseye hiçbir bilgi vermiyorlar. Buna tabii ki Ginny de dahil. Sonra Zümrüt yoldaşlığına geliyoruz. Biliyorsunuz Ateş Kadehi'nin sonunda Voldemort canlandı ama hiç kimse Harry'e inanmıyor. Dumbledore aslında bu konuda bakanlığın bir harekete geçmesini istiyor. Fakat bakanlık bu konuda korktuğu için aslında korktuğu şeyi kabul etmek istemiyor ve hayır Voldemort geri dönmedi diyorlar. Bundan tabii Harry'nin haberi yok. Olayları öğrenmek istiyor Harry ama Mrs. Weasley diyor ki hani daha çok küçük. Sirius da diyor ki öğrenmesi gerekiyor. Sonra ikisi bir tartışma yaşıyor. Bir kısmını anlatmaya karar veriyorlar. Fred ve George da oradaydı hatta. Onlar reşit oldukları için kalabiliyorlar. Reşit
olma yaşı büyücülerde 17, 18 değil. Ron, Hermione ve Ginny kovuyorlar bayağı odadan. Ron ve Hermione diyor ki hani bize anlatırsın sonra Harry diyor. Ama Ginny'ye mesela yine hiçbir şekilde anlatmıyor. Burada kaç kişi var mesela? Fred, George, Harry, Hermione, Ron ve Ginny değil mi? Evet, 7 kişiler. Ve bu 7 kişiden sadece Ginny öğrenemiyor mesela. Sonrasında kitap içinde tabii Dumbledore'un ordusuna falan girdikçe belli bir yere geliyor. Neville, Luna ve Ginny üçlü daha çok önemli bir yere sahipler. Tek Ginny olarak değil. Ginny oluyor bir anda. Harry ile konuşabiliyor. Harry'den utanan, ona saplantısı olan kızdan çıkıyor bir anda. Açıkçası bana bu biraz absürt gelmişti. Yani ilk 4 kitap boyunca saplantısı vardı. Yanında konuşamıyordu bile. Çok utanıyordu. Genel bir iletişim yoktu. Sonra 5'te bir anda havalı bir kıza dönüştü. Harry'i bir anda atlattı ve Michael Corner'la çıkmaya başladı. Ron en başta çok tepki gösterdi. Nasıl yani Ginny biriyle mi çıkıyor falan. Harry'nin çok da bir ilgisi yok açıkçası. Harry burada çok umursamıyor Ginny'nin başka bir insan çıkmasını. O zamanlar zaten çoğudan hoşlanıyor. Ginny'nin sadece şu hareketini çok sevmiştim. Ron normalde döneminde garip görülen bir kız ve Ginny ile aynı dönemde, aynı yaştalar. Neville da Harry de aslında en başta bir ön yargılı yaklaşıyorlardı falan. Sonra Ginny aslında ilk tanıştırdı Luna'yla Harry'leri. Ben Luna'yı çok seviyorum. Farklılıklarıyla kabul edilen bir karakter olması hoşuma gidiyor. Yani çok da işlerine sonradan yarayacak da bir karakter aynı zamanda. Kitapta şöyle bir süre var. Harry kendisinin Voldemort tarafından ele geçirildiğini düşünüyor. Çünkü işte biliyorsunuz beynine falan sürekli garip rüyalar görüyor. Kendi insanlardan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir odaya kilitliyordu hatta en başta. Hermione bir şekilde onu odadan çıkarıyor. Harry ile Ginny'nin bir atışması gibi bir sahne var. Onu okumak istiyorum size. Seninle konuşmak istedik Harry, dedi Ginny. Ama geri döndüğünden beri saklandığın için kimsenin benimle konuşmasını istemedim, dedi Harry. Gittikçe daha da kızdığını hissediyordu. Biraz aptallık etmişsin o zaman, dedi Ginny kızgın kızgın. Kim olduğunu bilirsin, sen tarafından ele geçirilmiş benden başka birini tanımadığına göre ben sana bunun nasıl birisi olduğunu söyleyebilirdim. Bu sözlerin etkisi içine işlediğinde Harry olduğu gibi yerde dona kaldı. Sonra dönüp ona baktı. Unutmuşum, dedi. Ne şanslısın, dedi Ginny sakin sakin. Şimdi bu örneği vermemin bir sebebi var. Önceden size demiştim zaten Sırlar Odası'nda bu şeyleri Ginny'nin başına getirerek aslında onu önemli bir yere koymaya çalışmış. İleride de buna gönderme yapacak demiştim. Evet, burada yapıyor. Yani sinirlenmesi normal falan anlıyorum ama hani böyle sürekli Ginny'nin ele geçirilmesiyle ilgili muhabbet dönüyor. Ve gerçekten hani şunu düşündüm. Ginny ile Harry'nin gerçekten başka hiçbir etkileşim olayı yok mu yani? Kişilikleri çok benziyor. Yani ikisi de çok fazla çabuk agresifleşebiliyorlar. Ki Ginny böyle bir karakter değildi. Fark ettiyseniz az önceki kitaplarda sürekli böyle sakin sakin işte Neville bana sordu sizinle gidemem falan diyor ama aslında bir üzülüyor falan, Harry'le gitmek istiyordu falan. Bir anda mesela karşı çıkabiliyor, sinirleniyor falan Harry'e, bir de aşık olduğu insana. Hani bilmiyorum açıkçası, insanların hoşuna gidiyor ama bana bu dönüşüm çok hızlı gelmişti. Mesela 3 ve 4'te falan biraz daha Ginny'nin kişiliğini görseydik. Çünkü sürekli Harry'ye olan zaafı falan lafı geçiyor yani. 3'te de 4'te de geçiyor. Şu anki tavırları daha normal gelebilirdi şahsen. Çünkü çok bir arkadaşlıkları olmadığı için durup dururken sinirlenmesi bana saçma gelmişti şahsen. Yani Hermione ya da Ron sinirlense daha mantıklı gelirdi yani. İnsan daha çok samimiyeti olan insana sinirlenme hakkını görür kendinde. O yüzden diyorum. Kitapta bir yerde daha Ginny ile Harry'nin konuşması var. Hemen okuyorum size. Ginny usulca iyi misin diye sordu. Evet iyiyim, dedi Harry kısık bir sesle. Son zamanlarda moralim bayağı bozuk gibi diye ısrar etti Ginny. Bak eminim ki eğer Cho ile konuşursan konuşmak istediğim kişi Cho değil, dedi Harry ters ters. Kim öyleyse diye sordu Ginny. Sirius'la konuşmak isterdim diye mırıldandı ama konuşamayacağımı biliyorum. Eğer gerçekten Sirius'la konuşmak istiyorsan bir yolunu buluruz sanıyorum. Hadi canım, dedi Harry umutsuz bir sesle. Umbridge sürümleri kontrol edip bütün postalarımızı okurken mi? Fred ve George'la birlikte büyümenin şöyle bir yanı var, dedi Ginny düşünceli. Yeterince cesaretin varsa gözüne her şey mümkünmüş gibi görünmeye başlıyor. Burada Ginny ile Harry'nin yalnız konuşmasının olduğu tek yer galiba şu ana kadar. Şimdi burada Harry Quidditch oynayamıyor biliyorsunuz. Ve belli bir olay oluyordu. Bir kavgamsı bir şey çıkıyordu ve bu yüzden Umbridge Harry'nin Quidditch oynamasını yasaklıyordu. Onun yerine de kimi koyuyorlar? Ginny koyuyorlar. Ginny meğer çok iyiymiş Quidditch'te. İşte aslında yıllardır abilerinin süpürgelerini çalıp böyle kendi kendine çalışıyormuş falan. Çok absürt geldi açıkçası bir anda Quidditch'te iyi olması. Neyse bu Quidditch practice'dan sonra geliyor. Harry yalnız. Teknik olarak Ginny'nin yaptığı şey çok iyi bir şekilde sonuçlanmıyor. Çünkü Harry bir anda dışarı işte bakanlığa gideceğim diyor. Oraya gitmem lazım, Sirius'u kurtarmam lazım falan filan bir sürü şey. Sonra Hermione diyor ki emin misin? Gerçek olabilir mi? Çünkü biliyorsun Voldemort belki bu şekilde gördürmeye çalışmıştır. Sırf seni oraya getirmek için. Harry tabii en başta hayır işte saçmalama diyor. Ben bunun riskini alamam falan filan diyor. Sonradan planı yapan kim? Hermione. Hermione ile birlikte görünmezlik planının altına gidip Umbridge'in ateşine gidiyorlar. Sirius evde mi diye
kontrol etmek için Ginny'ler falan oyalama falan işlerini yapıyorlar mesela. Yani çok şey değil. Burada yine ön plana çıkan kişi Ginny değil, aslında yine Hermione oluyor. J.K. Rowling'in içten içe Harry ile Hermione'yi yapmak istediğini ama sonra planından şaşmamaya özen gösterip Ginny'yi ortaya attığını düşünüyorum. Çünkü ilk 5 kitap boyunca gerçekten böyle hissettim. Sonra 6'da zaten bir anda her şey değişecek. O ayrı bir durum. Yani ben Melez Prens'teki bu romantizm olaylarından nefret ediyorum. Çok sıkıcılaştırıyor. Filmini zaten hiç sevmiyorum. Ginny ile alakalı sürekli bir obsession var. Yani sürekli bir kafasında dönüp duruyor her şey Harry'nin. Kitabın sonunda Michael'la ayrılma olayı var. Ayrılma sebebi ne? Michael'ın bir şeyden dolayı sinirlenmiş olması. Ve Ginny bunu direkt bir ayrılma sebebi olarak görmüş. Zaten farkındaysanız Ron da işte Harry ile çık falan tarzı bir ima yapıyor. Michael'dan ayrıldıktan sonra hemen de Dean Thomas'a çıkmaya başlamış. Biraz hızlı sevgili değiştirdiğini düşünüyorum. Sevgili değiştirmesine okeyim, farklı insanlar çıkabilir. Ama Michael Cornell'den ayrıldığı gibi Dean Thomas'a çıkmaya başladı. Dean'den ayrıldığı gibi de Harry ile çıkmaya başladı. Ama enteresan bir şekilde Michael'la da Dean'in de ilişkisi çok uzun sürmedi ama Harry ile Eternity. Neden? Endgame. Melez Prens açıkçası her şeyin kırılma noktası. Çünkü Harry'nin aslında Ginny olan hislerini fark ettiği kitap. Yazın Harry Barrow'a geliyor. Yani Barrow bunların Weasley'lerin evi de deniyor. Ron, Hermione, Ginny ve Harry dörtlü zaman geçiriyorlar. Ron ve Hermione zaten 5. kitapta Gryffindor'un prefektleri seçilmişlerdi. Türkçesini bilmiyorum, çok üzgünüm. Farklı kompartmanda yolculuk ediyorlar. Harry de diyor ki işte birlikte oturalım falan. Ginny de diyor ki ben Dean'e söz verdim, kusura bakma. Harry de aslında Ron, Hermione ve Harry'le üçlü takıldıklarını ve normal okulda dörtlü takılmadıklarını unutmuştu tarzı bir şey geçiyor. Okey, anladım. Yazın zaman geçirdiniz. Ama önceki senelerde de zaman geçirdiniz. Yani zaten Harry normalde Weasley'lerle zaman geçiriyor, anlatabiliyor muyum? Ginny yine var yani. İletişim kurmuyorlardı. Şimdi bir anda nasıl bu kadar eksikliği hissetti onu düşünüyor insan. Öyle bir yansıtılıyor ki yani Ginny sonradan 6. kitapta böyle okulun en popüler kızı, en güzel görülen kızı. Malfoy'lar bile beğeniyor. Hani Pansy Parkinson'la da Malfoy arasında böyle bir konuşma geçiyor. Sen bile beğeniyorsun o Weasley kızını falan tarzı bir şey. Bu kız Ron'un küçük kardeşinden, ezik bir Weasley'den bir anda en popüler kıza dönüştü. Resmen Harry'nin ilgisini çekebilmesi için popüler kız olması gerekiyor. Bu beni çok rahatsız etti. Yani nasıl yani, seçilmiş çocukla popüler kız mı? Fazla klişe geldi bana şahsen. İlla fangirl'dan böyle bir noktaya gelmesi gerekmiyordu. Umut almazdı ve hayatına devam ederdi. Harry de Ginny'yi Ron'un kardeşi olarak görmeye devam ederdi. Anlatabiliyor muyum? Yani Tom Riddle'ın günlüğü olayına tekrar dönüyoruz. Onu okumak istiyorum size. Bekle dedi Harry'nin sol kulağına yakın bir ses ve daha önce Slughorn'un zindanında duyduğu çiçeğimsi kokunun ani yayılışını yakaladı. Çevresine bakındı ve Ginny'nin onlara katıldığını gördü. Doğru mu duydum? Birini kitaba yazdığı şeyler uyarak mı hareket ettin? Hiçbir şey olmadı dedi Harry rahatlatıcısını sesini alçaltarak. Bu ona benzemiyor biliyorsun Riddle'ın günlüğüne. Yani burada da yine Tom Riddle'ın günlüğüne geldik. Ginny'nin ön plana çıktığı tek olay bu. Bunun dışında o kadar bir katkısı yok ki. Yani kitap boyunca işte 5. kitaptan başlıyor. Quidditch'teki başarısından bahsediliyor. Bu yani. Ginny çok kaba bir insan. Yani Slug Club'a girmesinin tek sebebi yarası umacı büyüsü. Zacharias Smith geçen sene işte neler oldu falan diye sürekli sormuş. Ginny de bundan rahatsız olup çocuğu lanetlemiş. Normalde retention alması gereken bir durumda Slughorn'da wow çok güçlü bir büyücüsün diye kızı kulübe almış Slughorn'cum. Yani bir mallık var orada. Fleur'e olan davranışından bahsedeceğim. Kitabın başında işte Fleur Bill'le evlenecek biliyoruz. Hani Ginny Fleur'e sümük diyor. Balgam diye çevirirdim ben şahsen. Felm mı tarzı bir şey diyor çünkü kitapta. Tamam, sevmeyebilir Fleur'ü. Belki de hani abisinin evleneceği kız olmasıyla alakalı da bir öfkesi olabilir, bilmiyorum. Ama yani bu şekilde bir saygısızlığa gerek yok. Yani Ginny'nin bu sümük demesi ve gerçekten bütün kitap boyunca sümük diyor. Bir de Ron'la o kadar çok dalga geçiyor ki yani Ron muhteşem bir abi olmayabilir. Ron'u da aşırı sevmiyorum. Ama kitap boyunca Ron'a cidden çok üzülmüştüm. Ginny çok fazla aşağıladı çünkü. Bir tane bir şey okuyacağım mesela. Dean ve Janet ayrılıp etrafa baktılar. Ne var dedi Ginny. Kendi kız kardeşimi halka açık bir yerde öpüşürken bulmak istemiyorum. Siz müdahale etmeden önce burası ıssız bir koridordu. Hadi Ginny dedi Dean. Hadi ortak salona dönelim. Sen git dedi Ginny. Sevgili erkek kardeşimle birkaç şey konuşacağım. Evet dedi Ginny kızı saçlarını geriye doğru atıp ters ona bakarak. Bunu ilk ve son kez konuşalım. Kiminle çıktığım ya da çıktığım kişiyle ne yaptığım senin işin değil Ron. Evet benim işim dedi Ron o kadar sinirli bir şekilde. Sence insanların kız kardeşime bir ne diye bağırdı Ginny asasını çıkartarak. Tam olarak bir ne? Sırf hayatı boyunca kimseyle öpüşmediği için, sırf şimdiye kadar aldığı en iyi öpücük Muriel haladan olduğu için kapat çeneni. Sırf bunu halka açık yerlerde yapmıyorum diye Ginny Harry'i önünden çekmeye çalışırken alaycı bir kahkaha attı. Pigwidge'ını öpüyorsun değil mi? Yoksa yastığın altına sakladığın bir Muriel halı resmi mi var?
Tamam, Ron'un yaptığı yanlış. Kardeşine olan tepkisi. Ama hani burada Ron'a çıkışı devamında da çünkü şunu diyor. Harry Cho'yla öpüştü. İşte Hermione Crum'la öpüştü. Sen kimle öpüştün? Sen kimseyle öpüşmedin. Sen bir eziksin. Hani Ron da çok sinirleniyor ve çok üzülüyor ve gidiyor. Bunun üstüne Lavender'la öpüşüyor sonradan Ron ve o zaman da ikiyüzlü diyor Ginny. Okey, Ron'un bu kram olayından dolayı sinirlenip gidip Lavender'ı öpmesi ve Lavender'a yaptıkları da çok yanlış. Kabul ediyorum çünkü ben üzülmüştüm bayağı Lavender. Lavender gereksiz bir nefret alıyor, sebebini bilmiyorum ama Lavender'ın hiçbir suçu yok. Zaten sonradan bir Quidditch olayında da Ron yanlışlıkla birine çarpıyor, özür diliyor falan. Ginny gerizekalı falan diyor böyle, yine sinirleniyor falan. Ron'un Fleur'a olan hisleriyle ilgili sürekli dalga geçiyor. Bir nevi bully yani. Gerçekten kabadayı gibi davranıyor ve hani bunun güzel, cool kız olduğunda, Ginny olduğunda okey olması bana çok yanlış geliyor. Yani bunlar güzel hareketler değil. Sonradan Harry'nin böyle bir kızın hoşlanması beni ekstra rahatsız etmişti. Çıkmalarını zaten biliyorsunuz, öpüştüler falan. O da çok kısa bu arada. Sadece 2 hafta falan çıkıyorlar ve sonra ayrılıyorlar. Şimdi size ayrılmalarını anlatacağım. Biliyorsunuz çünkü Dumbledore öldükten sonra Harry Hortculus aramaya çıkacak. Ginny'nin zarar görmesi istemediği için biricik Ginny'sinden ayrılıyor. Hemen okuyorum. Seninle daha fazla ilgilenemem. Birbirimizle görüşmeyi bırakmalıyız. Beraber olamayız. Bu bir miktar aptalca, asıl gerekçe yüzünden değil mi? Dedi Ginny çarpık bir gülümsemeyle. Voldemort düşmanlarının yakınında olanları kullanır. Seni zaten bir kere yem yerine kullandı. Bu da sadece en yakın arkadaşımın kız kardeşi olduğun içindi. Eğer bunu sürdürürsek ne kadar tehlike altında olacağını düşün. Öğrenecektir, bulacaktır. Peki ya aldırmıyorsam, dedi Ginny şiddetle. Ben aldırıyorum, dedi Harry. Senden asla vazgeçmedim, dedi. Tam olarak değil. Hep ümit ettim. Hermione hayatta barışık olmamı söyledi. Belki başka biriyle çıkmamı, senin etrafında biraz rahatlamamı. Çünkü sen odadayken asla konuşamıyordum, hatırladın mı? Ve senin biraz daha dikkat edeceğini düşündü. Eğer ben biraz daha kendim olursam. Sonunda bunun olacağını biliyordum. Voldemort'un peşine düşmeden mutlu olmayacağını biliyordum. Belki de benim seni bu kadar sevmemin sebebi budur. Şimdi bu ayrılıkla ilgili çok fazla düşüncem var. Birincisi, kitabın yarısından fazlası boyunca Ginny'nin Harry'e olan hislerine benzer, yani önceden olan hislerine benzer bir şekilde Harry Ginny'ye ulaşamamanın hissettir diye gözünde büyütme anı yaşadı Ginny'ye. Ulaştı, bir anda öptü Quidditch maçından sonra. Çıkmaya başladılar. Okulun popüler kapılı oldular. Ve sonra ne oldu? 2 hafta sonra tekrar ayrıldılar. Neden? Ginny gelemiyor zaten. Ama ne oldu? Harry tek başına çıkacaktı. Ron ve Hermione ısrar edince gelebildiler. Fark ettiyseniz özellikle Ginny ağlamıyordu gibi bir şey kullanılmış. Çünkü Harry'nin Ginny'yi sevmesinin bir sebebi de ağlamaması arkadaşlar. Cho'yla olamamasının sebebi de bu. Sonradan ağlak olmasıyla ilgili dalga geçiyor. Cho'nun ağlamasında hiçbir problem yok. Bence çok normal. Kız eski sevgilisini kaybetmiş. Öpüşürlerken ağlıyordu. Sonrasında da Cedric aklıma geldi. Evet, olmadılar. Durum gereği olmadılar. Ama Harry'nin böyle saçma sapan bir öfkesinin olması ve ağlak kızları sevmemesi ve Ginny'nin bu yüzden ağlamayan bir şekilde yürütmüş olması J.K. Rowling'in beni çok rahatsız etmişti. Yani öncelikle Ginny burada sinirlenseydi bence kesinlikle hakkı vardı. Mesela Hermione demiş ki işte hani Harry'i atlatmaya çalış, başka insanlarla tanış. Ama Ginny'nin algılayış biçimi ne? Eğer kendin olmaya başlarsan belki Harry senden hoşlanır. Yine Harry'e ulaşmaya çalışıyor. Yıllarca crush olup onu atlatmaya yakınken yine tekrar o insana bağlanması ve sonra bu insanın onu bırakması, yine terk etmesi biraz acı geliyor bana. Ve Ginny'ye de üzülüyorum bu konuda. Kız atlatamadı. Harry'nin yaptığı da aptallık. Niye çıktın abi? 2 hafta sonra yine ayrılacaksın. Yani sonra Ölüm Yadigarı'nın başına ne oluyor biliyor musunuz? Ayrılmalarına rağmen 17. yaş doğum gününde Harry'e diyor ki işte sana bir hediye vermek istiyorum diyor, odasını çağırıyor. Diyor ki sana ne hediye alacağımı bulamadım. O yüzden unutamayacağım bir şey vermek istedim deyip öpmeye başlıyor. Sonra bir anda Ron'lar içeri giriyorlar. Ne yapıyorsunuz falan filan. İşte Ron sinirleniyor Harry'e doğal olarak. Diyor ki hani kıza niye sürekli umut veriyorsun? Hani daha yeni ayrıldın. Harry de diyor ki o gerizekalı değil diyor, anlar diyor bu durumu. Durumlar bizi Harry ile Ginny'nin olamayacağına götürüyor. Yani olmaya başladıkları zamandan beri de hep onları bir şeye ayırıyor. Yani ve 7. kitap boyunca Ginny neredeyse hiç yok arkadaşlar. Hogwarts'a geliyoruz. Ginny'nin işine savaşamıyor. Çünkü daha reşit değil. Yine çok bir katkısı yok. Yani yine bir şey yapmadı. Arkadaşlar bakın, Harry ana karakter. Hermione ve Ron yan karakter. Onların altında Ginny, Neville ve Luna var. Ginny, Neville ve Luna arasında açıkçası şöyle düşün. Neville diğer seçilmiş kişi. Çünkü aslında Harry ile çok yakın zamanlarda doğmuşlar. Aslında eğer Voldemort Neville'a gitseydi Neville seçilmiş kişi olacaktı. Ama Harry'e gitti. Aynı zamanda Nagini'yi de sonunda keserek öldüren kişi o. Luna, Ravenclaw olduğu için diadem olaylarıyla ilgili falan da birazcık bilgi sahibi. Yani kitapta biraz farklı yapmışlar Ravenclaw'ın diademini bulma olayını. Filmdeki halini ben daha çok sevmiştim. Luna yardımcı oluyordu. Luna ile Helena aslında arkadaştı falan. Aynı zamanda Harry'e kimsenin inanmadığı zamanlarda inanan bir arkadaş olarak present. Yani 5. kitapta girmesine rağmen önemli bir karakter olmayı başarıyor. Ginny'ye geliyorsunuz. Ginny sadece Harry'nin sevgilisi arkadaşlar. Pek bir şey başarmıyor. Bir tek katkısı Quidditch. Yani Harry ile tek ortak noktaları belki de o yani. Gerçekten onun dışında çok bir bağlantıları yok bence. Genel olarak Ginny karakteri bu. Yani benim düşüncem şu.
Bence çok iyi build up edilmemiş karakteri. Aşırı başarılı bir şekilde yansıtılmamış. Daha önceden daha çok olsaydı kitaplarda belki de 5'ten itibaren giren, 5'te de aşırı fazla yok bu arada. Size 5'ten bazı şeyler okudum ama hani o bahsettiğim yerler nadir olduğu yerler. 6'da çok var. Daha çok hatta Harry'nin kafasındaki kişi olarak var. Ve 7'de neredeyse hiç yok dediğim gibi. Çünkü hortkuluk aramaya çıkıyor Harry, Hermione ve Ron. Zaten çok yok yani. Demeye çalıştığım şu. Ginny karakteriyle Harry'i maalesef sevmiyorum. Olmuyorlar benim gözümde. Fazla benziyorlar ve sonunda muhtemelen büyük bir kavgayla ayrılabilirlerdi. Yani ikisi de çok kavgacı. Kavgacı demeyeyim de biraz atarlılar yani. Atarlı pek olmuyor benim gözümde. İnsanlara çok saygısız olduğunu düşünüyorum. Dean'in ayrılmasının sebebi de bu arada çocuğun ona kapıyı açması falan gibi bir şeydi. Bana sorarsanız Dean'in ayrılma sebebi Harry olmamasıydı. Yani o kişi Harry değil çünkü. Bazı durumlarda hak versem de genel olarak değerlendirdiğimde aşırı sevdiğim bir karakter değil. Çok konuştum, çok örnek verdim. Gerçekten bu video için çünkü tekrar hani, okumuştum zaten kitapları. İngilizcelerini okudum bu arada asıl şeklini görmek için. Filmleri tekrar izledim. Ben filmlerdeki Ginny'yi daha çok seviyorum. Biraz sıkıcı olabilir, aşırı bir karakter olmayabilir ama hiç saygısızlık yaptığı bir sahne görmedim. Bonnie Wright'ı da seviyorum zaten. Size ne bu karakter analizlerimi paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.